Ticarette iyi olmak sanatın en şaşırtıcı dalıdır. Andy Warhol bu sözü söyleyeli yaklaşık 50 yıl oldu. Biz şimdi size ticarete eklenen gerçekten sanatsal bir dokunuştan bahsetmek istiyoruz. Buraya bir editör notu iliştirmek istiyorum. Yöntemi duyduğumda ticari bir faaliyet gerçekleştirme isteğim çok büyük ölçüde ve hızlıca arttı. İçerik bittiğinde bana katılacağınızı düşünüyorum. Neyse başlayalım. Vakıf Katılım kısa süre önce garantili fon transferi isminde yeni bir yöntem duyurdu. Yöntemin kısaltması da çok şaşırmayacağınız üzere GFT. Bu yöntem dünyada ilk kez Vakıf Katılım tarafından Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Peki bu yöntem kimlerin işini kolaylaştıracak? Cevap basit. Ticaret yapan ya da yapmak isteyen herkesin. GFT dedik, garantili fon transferi dedik ama net bir tanım hala yapmadık. Hemen yapalım. Mal veya hizmet alımı yapacak işletmelerin vadeli biçimde alacağı ödemelerin vakıf katılım garantörlüğünde gerçekleşmesine garantili fon transferi deniyor. Örnek üzerinden gidelim. Elimizde 3 tane firma var diyelim. G firması, Z firması ve T firması. İlk adımda G firması Z firmasından 40 gün sonra 50.000 TL ödeme yapacağını söyleyerek, yani bir taahhütte bulunarak bir ürün satın alacağını söylüyor. Z firması G'ye güvenip işlemlerin tamamını başlatıp iş gücü ve hatta para harcamaya başlamış olsa da hak ettiği ücreti almak için tam 40 gün beklemek zorunda. 40 koca gün, 960 saat, 57.600 dakika ediyor. GFT tam olarak burada devreye giriyor. GFT diyor ki, G firması hak ettiği 50.000 TL'sini kullanmak için 40 gün beklemek zorunda kalmayacak. Nasıl mı? G firması bir vakıf katılım şubesine gidip GFT limiti ve GFT hesabı açtıracak. Aynı şekilde ödemeyi alacak olan Z firması da vakıf katılımın internet veya mobil şubesinden bir GFT hesabı açacak. Sonra G firması Z firmasından alacağı ürüne ilişkin tüm bilgileri vakıf katılım şubesine iletecek. Bundan sonrası artık vakıf katılımın kontrolünde. Şube Z firmasına 40 gün sonra aktarılacak 50.000 TL değerindeki GFT'yi anında aktif hale getirecek. Peki şimdi ne oldu? Elimizde ne var? Denkleme hemen T firmasını ekleyelim ve görelim. Az önce gerçekleşen işlemlerden 10 gün sonra Z firması da T firmasından 30 gün sonra ödeme yapacak biçimde bir ürün almak istesin. Değeri de 35.000 TL olsun. T firması vakıf katılım üzerinden GFT hesabı açtığı için Z, T'ye 35.000 TL'lik GFT transferini yalnızca birkaç saniye içerisinde yapabilecek. Hem de G'nin ona vaat ettiği ödeme üzerinden. T'nin GFT'sini günü geldiğinde anında nakit olarak alabileceğini söylemeye gerek bile yok. Şimdi asıl kritik noktaya gelelim. 3 farklı firmanın dahil olduğu bu ticaret döngüsünde GFT'nin 40 günlük vadesi dolduğunda G firmasının GFT hesabından Z'ye 15.000 TL, T'ye ise 35.000 TL ödenmiş olacak. Ve hatta o gün geldiğinde G firmasının cari hesabında 50.000 TL yoksa garantör vakıf katılımı olduğu için Z ve T firmalarını ödemeyi bizzat vakıf katılım gerçekleştirecek. G firması ise sadece vakıf katılıma borçlanmış olacak. Yani yöntem ticarette oluşabilecek yavaşlama yahut ödeme bekleme durumlarını tamamen ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış diyebiliriz. Peki GFT sonrası ticarette neler değişecek? Öncelikle yöntem vakıf katılım garantörlüğünde gerçekleştiğinden herhangi bir tahsilat yahut nakit akışı sıkıntısı yaşanmayacak. Firmalar hesaplarına belli bir gün vaadiyle gelen GFT transferlerini o günü beklemeden dilediği tutarlarda bölebiliyor olacak. Biz içerik dahil her şeyin dijitalini seviyoruz. Dolayısıyla bu madde de fazlasıyla önemli. GFT finansmanı sonrası alacaklılar GFT ödemelerini şubelere gitmeden yalnızca birkaç tıkla dijital yollarla halledebiliyor. Yani her şey dijital. G firması, Z firması, T firması, alfabede ne kadar harf varsa sayabiliriz. GFT yöntemi sonrası bu sürece dahil olan her şirket peşin alım gücünü arttırmış olacak. Bunun doğal sonucu olarak büyüyen ticaret hacmi de cabası. Yeni yöntemde itibar kaybı yahut gelir elde etmeden hizmet sunma gibi bir ticari faaliyette asla istenmeyecek durumlarda tamamen ortadan kalkmış oluyor. Düşük maliyetli, risksiz bir ödeme süreci hemen her firma için gerçek bir avantaj anlamına geliyor. Garantili fon transferi, dünya ticaret literatürüne girme konusunda oldukça iddialı. Daha önce denenmemiş dijital ve ticari yöntemlere adapte olan yöntem birçok firma için şimdiden güçlü bir tercihe dönüşmüş durumda. Girişte Andy Warhol'un sözünden bahsetmiştik. Warhol'un GFT'yi nasıl yorumlayacağını da merak etmemek elde değil.